Ders 1. Klasik moda. Klasik küçük siyah bir elbiseyi denemeye ne dersiniz? Laga sofistike geliyor. Küçük siyah bir elbise her zaman modadır. Kesinlikle. Çok yönlüdür ve her durum için yukarı veya asagi giyilebilir. Evet, farklı taki ve ayakkabılarla aksesuar olarak kullanmak da çok kolay. Elbise için aklınızda belirli bir tarz var mı? Güzel bir yakaya sahip bir şeyi tercih ederim. Harika görünürdü. Her şey doğru uyumu bulmakla ilgili. Kesinlikle. Bu hafta sonu seçenekleri aramaya başlayacağım. Neyi seçtiğini görmek için sabırsızlanıyorum. Gardırobunuza mükemmel bir katkı olacak. Ders 2. Önemli noktaları özetlemek. Son olarak önemli noktaları özetlemeli ve anlayışlarını teyit etmeliyiz. Bu harika bir fikir. Herkesin aynı sayfada olmasını sağlar. Evet ve tartıştığımız bilgilerin pekiştirilmesine yardımcı oluyor. Kesinlikle. Etkili ekip çalışması için açık iletişim hayati önem taşır. Yazılı özetlerde vermemiz gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Bu faydalı olabilir. Herkesin notlara geri dönmesine olanak tanır. Kabul ediyorum. Gelecekteki toplantılar için de iyi bir uygulamadır. Bir sonraki tartışmamızda bunu uyguladığımızdan emin olalım. Kesinlikle. İletişimimizi geliştirmeye odaklandığımıza sevindim. Ders 3. Ova Kizilderilileri kültürü. Ova Kizilderilileri genellikle rahat bir yaşam sürüyorlardı. Evet, karmaşık dinler ve sosyal ritüeller de geliştirdiler. Kültürlerinin çevreye nasıl uyum sağladığı büyüleyici. Kesinlikle. Doga'ya ve onun döngülerine dair derin bir anlayışları vardı. Topraklı olan bakları yaşam tarzlarının merkezinde yer alıyordu. Evet, sosyal yapıları da oldukça karmaşıktı. Geleneklerini nesiller boyu sürdürmeleri etkileyici. Kesinlikle. Tarihlerini öğrenmek çeşitlilik anlayışımızı zenginleştirir. Onların gelenekleri ve uygulamaları hakkında daha fazlasını keşfetmeyi çok isterim. Ders 4. Herkesi güncel tutmak. Evet yaptım. Geçenlerde birkaç arkadaşımla yürüyüşe çıktım. Laga harika bir zamanmış gibi geliyor. Deneyim nasıldı? Harikaydı. Hava mükemmeldi ve manzaralar nefes kesiciydi. Hayal edebiliyorum. Doga'nın ruhu gençleştirmenin bir yolu vardır. Kesinlikle. Rutinlerimize ara vermenin ne kadar önemli olduğunu hatırlattı bana. Kesinlikle. Arkadaşlarınızla sık sık yürüyüşe mi çıkıyorsunuz? Ayda en az bir kez gitmeye çalışıyoruz. Açık havada yetişmenin ve tadını çıkarmanın güzel bir yolu. Bu harika. Sakıncası yoksa bir dahaki sefere size katılmak isterim. Elbette. Ne kadar çoksa o kadar neseli. Bu anları paylaşmak her zaman eğlencelidir. Ders 5. Alışveriş stratejisi. Fiyatların sıklıkla şişirildiği durumlarda pazarlık yapmak ve fiyatları karşılaştırmak akıllıca olacaktır. Bu doğru. Bilgili bir alışverişçi olmak size çok para kazandırabilir. Kesinlikle. Yerel pazarlarda pazarlık yapmayı denediniz mi?
Ben var. İyi bir anlaşma yaptığınızda oldukça eğlenceli ve ödüllendirici olabilir. Evet. Daha iyi bir fiyat için pazarlık yapmanın heyecanını seviyorum. Etkili pazarlık için herhangi bir ipucunuz var mı? Kesinlikle. Dostça bir tavırla başlayın ve uzaklaşmaya istekli olun. Bu harika bir tavsiye. Satıcıya adil bir fiyat alma konusunda ciddi olduğunuzu gösterir. Bu deneyimden her zaman keyif alıyorum, alışveriş macerasına keyif katıyor. Ders 6, Pliometrik egzersizler. Plyometrik egzersizler oldukça yogun olabilir. Ah, bunlar kulağa zorlayıcı geliyor. Bunları rutininize nasıl dahil edersiniz? Genellikle ısınmayla başlıyorum, ardından sıçramalara ve patlayıcı hareketlere geçiyorum. Bu mantıklı. Vücudunuzu bu seviyedeki aktiviteye hazırlamak çok önemlidir. Kesinlikle. Gerçekten güç ve his oluşturmaya yardımcı olduklarını düşünüyorum. Pliometrik antrenmanlarınız genellikle ne kadar sürüyor? Enerji seviyelerime bağlı olarak genellikle yaklaşık 30 ila 45 dakika sürer. Bu idare edilebilir görünüyor. Bunları antrenmanlarıma eklemeyi düşünebilirim. Maalesef, inanılmaz derecede etkili ve eğlenceli olabilirler. Ders 7, Akşam yemeği konuşmaları. Dün akşam yemeği için ne yaptın? Yeni bir makarna tarifi denedim ve çok beğenildi. Kulağa çok lezzetli geliyor. Ne tür makarna kullandınız? Fettuccine kullandım ve sıfırdan kremalı bir Alfredo sosu yaptım. Vay, bu kulağa harika geliyor. Ev yapımı sosları seviyorum. Evet. Mağazadan satın alınana göre çok fazla lezzet katıyor. Herhangi bir tarafıyla servis ettiniz mi? Yanında taze sebzelerle basit bir salata yaptım. Bu mükemmel bir kombinasyon. Bir ara tarifinizi denemek isterim. Ders 8, Spor tartışması. 1970'lerde kariyerinin zirvesindeyken spor tamamen beyazların hakimiyetindeydi. O zamandan bu yana ne kadar ilerlediğimizi düşünmek ilginç. Kesinlikle. Sporun manzarası artık çok daha çeşitli. Evet ve tüm sporcuların katkılarının takdir edilmesi önemlidir. Sizce en önemli değişiklikler hangileriydi? Artan temsilin birçok spor dalında büyük bir fark yarattığına inanıyorum. Kesinlikle. Atletizmde daha zengin bir kültüre olanak tanır. Ve gelecek nesillere hayallerinin peşinden gitme konusunda ilham vermeye yardımcı olur. Umarım bu trend büyüyerek devam eder. Ders 9, Veda ve yemek pişirme. Harika bir gündü. Seninle sohbet etmek güzeldi. Siz de harika bir gün geçirin. Mutlu yemek pişirme. Teşekkür ederim. Yeni tarifler denemek için sabırsızlanıyorum. Bu heyecan verici geliyor. Ne yapmayı planlıyorsun? Bazı uluslararası yemekleri denemeyi düşünüyorum. Bu eğlenceli olacak. Farklı mutfakları keşfetmeyi seviyorum. Evet, yemek pişirmek çok yaratıcı bir çıkış yolu olabilir. Kesinlikle. Önemli olan sonuçtan olduğu kadar süreçten de keyif almaktır.
Bir dahaki sefere kreasyonlarımı sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Ders 10, hazırlanmakla meşgul. Ve şimdiden yaklaşan projelerim için hazırlanmakla meşgulüm. Bu harika. Hukuk fakültesi oldukça zorlu, değil mi? Kesinlikle öyle. Her zaman çalışacak ve hazırlanacak çok şey vardır. Hayal edebiliyorum. Zamanınızı etkili bir şekilde nasıl yönetirsiniz? Her hafta bir program belirlemeye ve görevlerimi önceliklendirmeye çalışıyorum. Bu kulağa akıllıca geliyor. Düzenli kalmak başarının anahtarıdır. Evet, ayrıca tükenmişliği önlemek için ara vermeye de dikkat ediyorum. Bu önemli. Iş ve dinlenmeyi dengelemek çok önemlidir. Yine de önümüzdeki zorluklar konusunda heyecanlıyım. Ders 11, hava gemileri. Hava tekneleri büyüleyici. Bu yüksek tekneler suyun içinden geçebilir ve çimen yığınlarının üzerinden geçebilir. Evet. Bataklıklarda ve sulak alanlarda gezinmek için mükemmeldirler. Bu kadar çeşitli ortamlarda nasıl çalışabildikleri şaşırtıcı. Kesinlikle. Zorlu arazilerin üstesinden kolaylıkla gelmek için tasarlandılar. Hiç sürat teknesine bindiniz mi? Yapmadım ama bir gün denemeyi çok isterim. Suyun ve çimenlerin üzerinde süzülmek çok eşsiz bir deneyim. Kulağa heyecan verici geliyor. Manzaranın da çok güzel olduğunu tahmin edebiliyorum. Kesinlikle. Birlikte denemek için bir gezi planlayalım. Ders 12, fitness ilerlemesi. Kesinlikle. Kas tonusu kazandım ve kendimi daha enerjik hissediyorum. Bu harika. Düzenli egzersiz gerçekten fark yaratıyor, değil mi? Gerçekten öyle. Son zamanlarda antrenmanlarıma tutarlı bir şekilde devam ediyorum. Bunu duymak harika. Ne tür egzersizler yapıyorsunuz? Dengeyi korumak için kuvvet antrenmanını kardiyo ile karıştırıyorum. Sağlam bir plana benziyor. Farklı alanlarda çalışmak önemli. Evet, zaman içindeki ilerlemeyi görmeyi seviyorum. İlişki kurabilirim. Çabalarınızın sonuçlarını görmek motive edicidir. Aktif ve sağlıklı kalmak için birbirimizi zorlamaya devam edelim. Ders 13, 0, arkadaşlık gelişimi. Ona benimle gelmesini söyledim ve konuşmaya başladık. Bu bir arkadaşlığa başlamanın harika bir yolu gibi görünüyor. Evet, ortak ilgi alanları bulduk ve paylaşacak çok şeyimiz vardı. Basit konuşmaların bu kadar güçlü bağlantılara yol açabilmesi şaşırtıcı. Kesinlikle. Kısa sürede çok iyi arkadaş olduk. Bu harika. Yeni arkadaşlar edinmek her zaman canlandırıcıdır. Gerçekten öyle. Yeni insanlarla tanışmaktan ve onlardan bir şeyler öğrenmekten keyif alıyorum. Aynı şekilde. Yeni bakış açıları ve deneyimler açar. Tanıştığımıza sevindim, paylaşacak birinin olması her zaman güzeldir. Ders 14, birlikte yemek pişirmek. Evde yemek yapmanın ne kadar zevkli olduğunu hiç düşündünüz mü? Kesinlikle. Üstelik dışarıda yemek yemekten genellikle daha ucuzdur. Sak ve malzemeleri kontrol edebilirsiniz. Yapmayı en sevdiğiniz yemek hangisi? Kızartma yapmayı seviyorum.
İzlidir ve sahip olduğunuz sebzelere ekleyebilirsiniz. Hulaga çok lezzetli geliyor. Sifirden makarna yapmayı seviyorum. Vay, bu çok etkileyici. Özel bir tarifiniz var mı? Evet ediyorum. Nesiller boyu aktarılan bir aile tarifi. Denemeyi çok isterim. Birlikte yemek yapmak eğlenceli olabilir. Kesinlikle. Sürecin tadini çıkarırken ipuçlarını ve püf noktalarını paylaşabiliriz. Ders 15, Nazik özür. Sana daha erken dönemediğim için üzgün olduğumu söylemek istedim. Endişelenme. Hayat bazen meskul olur. Anlayışınızı takdir ediyorum. Çok naziksiniz. Son zamanlarda ilginç bir şey üzerinde çalışıyor musun? Evet, aslında. Resim kursuna başladım. Çok eğlenceliydi. Hulaga harika geliyor. Ne üzerinde çalışıyorsun? Manzara yakalamaya çalışıyorum. Zorlu ama ödüllendirici. Hayal edebiliyorum. Boyamayı sevdiğiniz bir yer var mı? Kesinlikle. Yakınlarda çok sayıda ağaç ve çiçeğin bulunduğu güzel bir park var. İlham almak için mükemmel bir yer gibi görünüyor. Ders 16, Unutulmaz macera. Son yolculuğumuzu düşünüyordum. Kesinlikle unutulmaz bir maceraydı. Kabul ediyorum. Her anı heyecanla doluydu. En sevdiğiniz kısım hangisiydi? Şelaleye yürüyüş çok hoşuma gitti. Manzara nefes kesiciydi. Evet. Ve yürüyüşten sonra su çok canlandırıcıydı. Kesinlikle. Bunca çabanın ardından bir ödül gibi geldi. Yakın zamanda başka bir gezi planlamalı mıyız? Kesinlikle. Yeni bir destinasyon seçtiğimizden emin olalım. Tamamen varım. Macera bekliyor. Ders 17, Bagis toplama mücadelesi. Bu yüzden tartıştığımız topluluk projesini düşünüyordum. Ah, doğru. Yeni bir oyun alanı inşa etmekle ilgili olanı mı? Evet. Asil sorun inşaat için gerekli parayı bulmaktı. Bu doğru. Herhangi bir bagis toplama fikri düşündünüz mü? Belki bir pasta saatisine ya da yardım kampanyasına ev sahipliği yapabiliriz. Bunlar harika fikirler. Pek çok insanın ilgisini çekebilirler. Bence de. Ayrıca yerel işletmeleri de sponsorluklara dahil edebiliriz. Evet. Bu kesinlikle bagis toplama çabalarımızı artırmaya yardımcı olacaktır. Bir plan yapalım ve topluluğa ulaşmaya başlayalım. Ders 18, Servis rezervasyonu. Yakında seyahate çıkacağınızı duydum. Mekik'te nasıl koltuk rezervasyonu yapabilirim? Önceden rezervasyon yapmanıza gerek yoktur. Sadece ortaya çık. Gerçekten mi? Bu çok uygun. Evet. Yerinizi garanti altına almak için biraz erken gelmeyi unutmayın. Hulaga yeterince kolay geliyor. Genellikle saat kaçta ayrılıyor? Genellikle her saat bası hareket eder, bu nedenle birçok seçeneğiniz vardır. Mükemmel. Bu bana esneklik sağlıyor. Kesinlikle.
Seyahat etmek stressiz olmalıdır. Yolculuğum için sabırsızlanıyorum. Bilgi için teşekkürler. Ders 19. Değerli anılar. En çok değer verdiğimiz anıların yer aldığı bir fotoğraf duvarı yapalım diye düşünüyordum. Bu harika bir fikir. Deneyimlerimizin güzel bir hatırlatıcısı olurdu. Kesinlikle. Gezilerimizden ve özel etkinliklerimizden resimler ekleyebiliriz. Ve onu bize ilham veren alıntılarla süsleyebiliriz. Bunu seviyorum. Kişisel bir dokunuş katacaktır. Evet. Onu her gördüğümüzde bize harika anılar hatırlatacak. Bu hafta sonu favori fotoğraflarımızı toplamaya başlayalım. Bir plana benziyor. Bir araya geldiğini görmek için sabırsızlanıyorum. Evimize güzel bir katkı olacak. Ders 20. Personel incelemesi. Gelecek proje için personel maliyetlerini de gözden geçirmeliyiz. İyi bir nokta. Bütçe dahilinde kalmak önemlidir. Belki verimliliği optimize etmek için birkaç rolü yeniden yapılandırabiliriz. Evet. Bu kaynaklarımızı en üst düzeye çıkarmamıza yardımcı olacaktır. Nerede ayarlama yapabileceğimizi analiz edelim. Kilit alanları vurgulayacak bir rapor hazırlayabilirim. Harika fikir. İleriye doğru stratejik hareket etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. İyi düşünülmüş bir plan herkese fayda sağlayacaktır. Sonuçları görmek için sabırsızlanıyorum. Ders 21. Pearl Harbor tarihi. Pearl Harbor'daki Oahu Adası'nın 1941'de Japonya tarafından saldırıya uğradığını biliyor muydunuz? Evet. Tarihte çok önemli bir an. Gerçekten öyle. Etkisi dünya çapında hissedildi. Kesinlikle. Dünya Savaşı'nın gidişatını şekillendirdi. Bu olayları hatırlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Bize yapılan fedakarlıkları hatırlatıyorlar. Anit'i hiç ziyaret ettiniz mi? Gitmedim ama gitmeyi çok isterim. Bu güçlü bir deneyim. Bir gün bir ziyaret planlamalıyız. Ders 22. Fiziksel değişiklikler. Bazı ilaçların sağlıksız yan etkilerini okudum. Evet, bazı insanların fiziksel değişiklikler için ameliyata başvurması endişe verici. Kendini iyi hissetmenin daha güvenli yolları var. Kesinlikle. Görünüşten ziyade sağlığa öncelik vermek önemlidir. Kendini kabullenmenin önemli olduğunu düşünmüyor musun? Kesinlikle. Herkes kendi yolunda benzersizdir. Toplumumuzda olumlu bir beden imajını teşvik etmeliyiz. Bu çok büyük bir fark yaratacaktır. Bir kampanya başlatalım. Ben varım. Birlikte farkındalık yaratabiliriz. Ders 23. Günlük mücadeleler. Günün nasıl geçiyor? Son zamanlarda iş yüzünden bunaldığımı hissediyorum. Bunun nasıl olabileceğini anlıyorum. Bunun hakkında konuşmak ister misin? Bu güzel olurdu. Tabağımda o kadar çok şey var ki. Hadi birlikte parçalayalım. En büyük zorluk nedir? Son teslim tarihleri.
Birikmeye devam ediyorlar. Belki görevlere öncelik verebilir ve bunları tek tek ele alabiliriz. Bu iyi bir plana benziyor. Desteğiniz için teşekkür ederiz. Her zaman yardım etmek için buradayız. Bunu anladın. Ders 24, harika haber. Projeyle ilgili son gelişmeleri duydunuz mu? Evet, geri kalan her şey harikaydı. Bunu duyduğuma sevindim. Heyecanlandığınız spesifik bir şey var mı? Yeni özelliklerin kullanıcı deneyimini gerçekten geliştireceğini düşünüyorum. Bu doğru. Bunları nasıl uygulayacaklarını görmek için sabırsızlanıyorum. Elbette büyük bir fark yaratacak. Kesinlikle. Sizce takım lansmana hazır mı? Öyle olduğuna inanıyorum. Son teslim tarihine yetişmek için çok çalışıyorlar. Bu harika. Bug'liligin karşılığını görmek her zaman harikadır. Kesinlikle. Herkesi ilerlemeye devam etmesi için motive eder. Ders 25, pazarlama konuşması. O arada, daha fazla organik trafiki nasıl çekeceğinizi düşündünüz mü? E-posta pazarlamasına ne dersiniz? Hala süper etkili. Tamamen katılıyorum. İyi hazırlanmış bir e-posta, müşterilerin gerçekten ilgisini çekebilir. Ayrıca zamanla onlarla bir ilişki kurmaya yardımcı olur. Kesinlikle. Aklınızda herhangi bir strateji var mı? Abonelere özel içerik sunmayı düşünüyordum. Bu harika bir fikir. Kesinlikle kaydolmayı teşvik edecektir. Evet, sosyal medyayı da bunu tanıtmak için kullanabiliriz. Kesinlikle. Çok kanallı bir yaklaşım harikalar yaratabilir. Ders 26, kültürel anlayış. Seyahat etmenin farklı kültürleri anlamamıza nasıl yardımcı olduğunu hiç düşündünüz mü? Evet, katılıyorum. Farklı gelenekleri anlamaya ve saygı duymaya yardımcı olur. Seyahat etmek gözlerimizi yeni bakış açılarına açar. Kesinlikle. Her yerin kendine has gelenekleri vardır. Ve deneyimlerin paylaşılması daha fazla empatiyi teşvik edebilir. Kesinlikle. Her şey birbirlerinden öğrenmekle ilgili. Seyahat ederken yerel yemekleri denemeyi seviyorum. Ben de. Yemek kültürün çok önemli bir parçası. Yeni kültürleri keşfetmek için birlikte bir gezi planlayalım. Ders 27, alışveriş deneyimi. Geçenlerde evimin yakınındaki popüler bir alışveriş merkezine gittim. Aradığınızı buldunuz mu? Evet, kıyafetlerde harika indirimlerim var. Bu harika. Alışveriş çok eğlenceli olabilir. Gerçekten öyle. Yeni tarzlar keşfetmeyi seviyorum. Aynı şekilde. Bu sefer yeni bir şey denedin mi? Normalde giymeyeceğim renkte bir gömlek aldım. Bu çok cesur. Nasıl sonuçlandı? Şaşırtıcı derecede iyi. Sık sık giyeceğimi düşünüyorum. Ders 28, Is hayalleri. Hiç kendi işinizi kurmayı düşündünüz mü? Ah, bu çok ilginç. Aklınızda nasıl bir iş var? Bir kahve dükkanı düşünüyordum.
İnsanlar kahvelerini seviyorlar, değil mi? Kesinlikle. İyi hislere sahip rahat bir yer birçok müşteriyi çekecektir. Kesinlikle. Dekoru ve menüyü şimdiden hayal edebiliyorum. Plaga eğlenceli geliyor. Neye hizmet edersin? Kahvenin yani sıra belki biraz hamur işleri ve sandviçler. Herkes için bir şeyler. Harika fikir. Yerel sanatçıların eserlerini sergilemelerini bile saklayabilirsiniz. Bu güzel bir topluluk atmosferi yaratacaktır. Ders 29. Ev işleri ve sohbetler. Bugün market alışverişi yaptınız mı? Evet, yeni döndüm. Bir şeye ihtiyacın var mı? Aslında biraz ekmek ve süte ihtiyacım var. Biraz taze ekmek aldım. Ne tür sütü tercih edersiniz? Ben genelde badem sütü tercih ediyorum. Benim için daha sağlıklı. İyi seçim. Smoothie'lerimde badem sütünü seviyorum. Smoothie'ler harika. Seninkine ne koyarsın? Meyve ve ıspanak karışımı. Ferahlatıcı ve besleyicidir. Kulağa çok lezzetli geliyor. Bir ara bunu denemeliyim. Ders 30. Doğum günü sürprizleri. Doğum günlerinizi özel bir şekilde mi kutluyorsunuz? Evet. Doğum günlerinde kişiye daima yatakta kahvaltı sürprizi yaparız. Kulağa hoş geliyor. Genellikle ne hazırlarsınız? Krep, meyve ve en sevdikleri kahveyi yapıyoruz. Vay, bugüne başlamanın harika bir yolu. Gerçekten öyle. Daha sonra onlara küçük hediyeler veriyoruz. Güzel. Favori bir doğum günü anınız var mı? Bir sene hatırlıyorum, bütün evi balonlarla süslemiştik. Çok eğlenceli olmalı. Ders 31. Hafta sonu planları. Hafta sonu için planınız var mı? Henüz değil. Evde biraz dinlenebilirim. Kulağa hoş geliyor. Yürüyüşe çıkmayı düşünüyordum. Plaga eğlenceli geliyor. Aklınızda belirli bir yol var mı? Evet, göl kenarındaki. Çok güzel manzaraları var. Buranın harika bir yer olduğunu duydum. Öyle. Üstelik doğa fotoğrafları çekmeyi de seviyorum. Doğa fotoğrafçılığı muhteşem. Favori konunuz var mı? Gün batımını yakalamayı seviyorum. Her zaman çok canlıdırlar. Ders 32. Topluluk bağlantıları. Son zamanlarda herhangi bir toplumsal etkinliğe katıldınız mı? Evet. Geçen hafta sonu yerel bir fuara katıldım. Kulağa eğlenceli geliyor. Orada ne yaptın? Oyunlar, yemek standları ve canlı müzik vardı. Güzel. Yerel sanatçıları ve satıcıları desteklemek harika. Kesinlikle. Herkesin bir araya geldiğini görmeyi seviyorum. Fuarın en sevdiğiniz kısmı hangisiydi? Tabii ki yemek. Lezzetli yerel yemekler denedim. Çok güzel. Yerel işletmelerin desteklenmesi çok önemli. Ders 33. Çocuklar için şeker.
Gecenin sonunda çocuklar heyecanlandı. Evet, her açık posette seker vardı. Basit şeylerin nese getirebilmesi şaşırtıcı. Çocuklar böyle küçük sürprizlerden gerçekten hoşlanırlar. En sevdiğiniz çocukluk ikraminiz neydi? Sakizli ayıları sevdim. Peki ya sen? Ben çikolata barlarının hayranıydım. Çok tatlı. Hala bunları sattıklarını mı sanıyorsun? Elbette. Onlar klasik bir favori. Ders 34, deniz seviyesinin altı. Bazı yerlerin deniz seviyesinden 1320 feet Asagi'de olduğunu biliyor muydunuz? Evet, Kografya'nın isteyisi büyüleyici. Bu oldukça aşırı bir ölçüm. Gerçekten öyle. Keşfedilecek çok şey var. Hiç böyle bir yeri ziyaret ettiniz mi? Henüz değil ama bir gün görmeyi çok isterim. İlginç bir deneyim olsa gerek. Oradan manzarayı ancak hayal edebiliyorum. Kesinlikle eşsiz bir bakış açısı. Ders 35, cihaz bağlantısı. Elbette, diğer cihazlar bağlanabiliyorsa deneyeceğim. Bu bir plana benziyor. Umarım sorunsuz çalışır. Evet, teknoloji bazen yanıltıcı olabiliyor. Başarısız olduğunda genellikle ne yaparsınız? Önce yeniden başlatmayı deneyeceğim. Bu iyi bir başlangıç. Bu ise yaramazsa ayarları kontrol ederim. Akıllı düşünme. Teknoloji hayatı kolaylaştırmalı. Ders 36, yerel mutfak. Buradaki tüm yürüyüşleri seviyorum. Keşfetmenin harika bir yolu. Makarna ve gelato gibi yerel yemekleri denemek de muhteşem. Evet, tatlar eşsiz ve enfes. Şu ana kadar en sevdiğiniz yemek hangisi? Bence bu mantarlı makarna. Peki ya sen? Gelatoya karşı koyamıyorum. Çok kremsi. Katılıyorum, yemekten sonra mükemmel bir ikramdır. Birazını evde yapmayı denemeliyiz. Ders 37, oda uygunluğu. Merhaba, önümüzdeki hafta kalmak için müsait odanız olup olmadığını merak ediyordum. Evet, yapıyoruz. Hangi tarihlere bakıyorsunuz? Pazartesiden Cuma'ya kadar orada olacağım. Kulağa hoş geliyor. Tek kişilik mi çift kişilik oda mı istersiniz? Çift kişilik bir oda mükemmel olurdu, lütfen. Harika seçim. Bunu senin için ayıracağım. Teşekkür ederim. Hangi olanakları sunuyorsunuz? Ücretsiz Wi-Fi ve kahvaltı dahildir. Bu harika. Dört gözle bekleyeceğim.